Tekrar merhaba arkadaşlar. Kuzumuzun gövdesiyle devam ediyoruz. En son 12. sıramızı bitirip 13. ile devam edecektik. Kaldığımız yerden başlıyoruz. Evet, bu kısmımız ön kısımdı. Buraya da hiç eksiltme artırma yapmıyoruz. Ve yine 35 tane sık iğnemize tek batalım arkadaşlar. 1 2 3 4 33 34 ve 35 tane tek battık. Bir azaltıyoruz. 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 bir azalt. Tekrar 4 tek. 3 4 bir azaltıyoruz. 4 tek. Bir azalt. 4 tek. Bir azalt. Ve geri kalan 1 2 3 4 5 5 sık iğnemize tek batarak sıramızı bitirdik. Şimdi 1 2 3 4 5 tane azaltma yapmışız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 azaltma. Evet, sıra sonunda 61 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Bir önceki sıramızda ben 6 kesme var demiştim. Herhalde öyle hatırlıyorum. 6 kesme yokmuş. Yanlış hesap etmişim. 1 2 3 4 5 tane azaltma var. Her sırada 5 azaltma. O yüzden sayımız bir öncekinde 66 kalmıştı. 13. sıramızda da 61 kaldı. Dediğim gibi sayılarımızın 1-2 eksik veya fazla sorun değil. Bu kadar bunlara takılı kalmayalım. Oyuncağımızda çok bir değişiklik olmaz. 2'den fazla olursa o gidişatımız iyi değil. Onları ayarlayabiliriz. Fazladan kesip arttırabiliriz. Şimdi 14. sıradayız. Şimdi arkadaşlar 34 tane tek batacağım. 34 tek batalım. 1 2 3 32 33 ve 34 tane tek battık. Bir azaltıyorum. 4 tane tek. Pardon, 3 olacak. 4 yapmıştık. 3 tane tek. 1 2 3 bir azalt. 3 tane tek. 1 2 3 bir azalt.
3 tane tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt. Ne oldu kızım? Dışarı mı çıkacaksın? Tamam kızım. 1, 2, 3, 4. Kalan 5 taneye tek batıyoruz. Yine 5 tane azaltma yaptık. Evet. 5 azaltmamızı yine 1, 2, 3, 4, 5. 61 kalmıştı. 56 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Evet, 15. sıradayız ve yine 34 tane tek batıyoruz. Evet, 34 tane tek battım. Bir azaltıyorum. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tane tek. Bir azalt. 2 tek. Bir azalt. Evet, 5 tane azaltmamı yaptım. Geri kalan 1, 2, 3, 4 tane tek kaldı. Hepsine tek batıyoruz. Evet. 15. sıramızı bitirdik. En son 56 kalmıştı. Evet ve 51 tane sayımız kaldı arkadaşlar. Şimdi 16. sıradayız. Yine 33 tane tek batalım. 31, 32 ve 33 tane tek battım. Azaltma yerine geldik. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek batıyoruz. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek ve bir azalt. Yine 5 tane azaltma yaptık. En son 1, 2, 3, 4 kaldı. Tek batıyoruz. 2, 3 ve 4. Evet. Yine toplam 5 azaltma yaptık. Sıra sonunda 46 sık iğnemiz kaldı. Şimdi ben içini biraz doldurmak istiyorum. Daha sonra şu kısımlar zor oluyor. Şimdi güzel bir dolduralım. Evet, 17. sıramızdayız arkadaşlar ve bu son kesmemiz olacak. Şu arka kısımda gövdemizi bitirmiş olacağız. Şimdi ben başlangıç yerinden itibaren yine 33 tane sık iğneme tek battım.
Ve şimdi peş peşe arkada, şu arka kısımda peş peşe 5 tane azaltma yapıyoruz. Bu birinci azaltmam. İkinci. Üçüncü azaltma. Dördüncü. Ve beşinci. Peş peşe 5 tane azaltma yaptık. Geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Ve 41 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bu sıramızda boynumuzu ayarlayacağız. Şöyle tam katlayalım. Ortamızı bulalım. Şuradaki ortayı şurası şöyle katladığımda şöyle burası orta kısım. Buradan 15, buradan 15 sayısını bulup iki tarafı ayarlayalım önce. Evet, şimdi benim ortaladığım yer burası tam 15 geldi. Zaten şurası 15. Buraya da 15'i buldum. Toplam 30 tane tuttuğum yer. Şimdi buradan kaldığım yerden şu karşıya batacağım. Şuraya bir iğne tutturayım. Evet, bir ip yardımıyla sayımı belirledim. Şimdi burada kalmıştık. Kaldığım yerden şimdi hemen bir tane batıyorum arkadaşlar. Şimdi bu battığım yerin içine batacağım. Bir de karşıya batıyorum. İpi de alabiliriz. İkisini birleştiriyoruz. Evet, burayı birleştirdik. Bu kadar. Daha sonra burayı buradaki boşluğu dikeceğiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Toplam 3 sıra öreceğiz boynumuzu. Şimdi bu birinci sıra olmuş oluyor. 3 sıra boynumuzu 30 sık iğne olarak döne döne örüyoruz. Döneceğiz. Evet, boynumu toplam 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördüm arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırarak boynumuzu bitiriyoruz. İsteyen döner kafa yapmak isterseniz de tekrar bu kısımdan hepsini çift batarak bir yuvarlaklık yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda yapmıştık. Kadife geyikti en son herhalde yapmıştık. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Döner kafa. Ben yapmayacağım. Diki vereceğim. Düz olarak. Şimdi gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Sıra geldi böyle tüylerini yapmaya. Postunu yapmaya. Şuraya da dikeceğiz. Hemen şu boşluğu da dikelim. Evet, bu boşluğu da şöyle kalın iğneme kadife ile diki vereceğim. Şimdi şu kadar için şey yapmak istemedim. Şöyle karşılıklı şuralardan dikiyorum. Hiç atlamadan yanındakine geçiyorum.
Kotonla dikerseniz daha sağlam olur arkadaşlar. Ben küçük bir yer diye şimdi yerinden kalkmak istemedim. Kadifeyle dikiyorum. Düğüm atarak ipimizi keselim. Evet, sıra geldi postumuzu yapmaya. İpimizi şu tırnaklarını yaptığımız ip ile şöyle ipimi sabitliyorum. Tam şu ortadan şu renk geçişimi benim şuradan kremden başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 10 ve 11.'nin arasından şuradan şu ortadan giriyorum. Önce bir tutturdum. Bacaklar şu tarafa bakacak arkadaşlar. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Buradaki ipimi de işaret parmağımı şöyle uzatıyorum, bakın uzattım. Çift saç yaptığımız gibi yani. İçinden geçirdim. İpi sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bir uzantı olacak şu. Tekrar hemen yanındaki sık iğneden bir sık iğne girdim. İpimi, işaret parmağımı uzattım. İçinden geçiyoruz ve kapattık sık iğneyle. Bu şekilde örüyoruz. Şöyle yaklaştırayım biraz daha. Şimdi bunu ben çok uzun olması istemediğim için işaret parmağımla yapıyorum. Eğer daha uzun istiyorsanız, o da bence güzel olmuyor. Böyle girip orta parmağınızı daha uzun yapabilirsiniz şu şekilde. Ben böyle daha kısa yapıyorum. İşaret parmağımla koyarak geçirdim. Bunu şuradaki iple kapatıyorum. Böyle iplerimiz uzun olmuş oluyor. Yani bu aynı çim saç yaptığımız gibi. İçinden geçiriyoruz. Şu şekil. Uzattım ipimi. Sonra kapatıyoruz. İşaret parmağımızı uzattım. İçinden geçirdim. Bu iki taneyi buradaki iple kapatıyoruz. Hep aynı. İçinden geçiriyoruz. Parmağımı, işaret parmağımı uzattım. Şuradaki iple de kapatıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Postumuzun, koyunumuzun yünleri. Artık yani bunu her sıra yapacağız. Döne döne her sıra hiç atlamadan bunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben gövdemi bayağı bir ördüm. Çok az kaldı. Şimdi dediğim gibi her sırayı atlamadan döne döne örüyoruz. Şuralara bir dahakine burası boynum bitene kadar döne döne bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi bundan çok güzel banyolara paspas da güzel olur arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şimdi ben bunu sonra devam edeceğim. Şimdi kafamıza başlayalım. Bunu ben örerim sonra. Şimdi kafamızı şekillendireceğiz. Ağzımızı, kulaklarımızı dikip aynı teknikle saçlarını yapacağız.
Tüylerini yapacağız yani. Şimdi kafam güzel doldurdum. Şöyle de bir eziyorum. Geri atıyor çünkü elyaf. Şöyle sıkıştırıyorum. Çünkü zamanla yumuşuyorlar, bırakacak zamanla. Şöyle pusturdum. Aman dikkat edin makaslarınıza. Benimki çok keskin. Daha önce kestim. Hemen tutturmuştum orayı. Affedersiniz. Şimdi kafam böyle güzel doldurdum. Şimdi ağzımızı dikeceğiz. Evet, şimdi ağzımızın içerisine de biraz elyaf dolduralım. Şöyle pusturalım. Bu şekilde. Ve kafamızı ağzımızı, kafamızın şu orta kısmı var. Şu gözümüzün bitiş yerinin hemen bir üstü, kaş, kirpik yaptığımız, göz yaptığımız yerin üzerine koyuyoruz. Zaten tam denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde aşağıdan da bir sık iğne kalacak. Böyle yerleştiriyoruz. İğnemize de akrilik bir ip taktım ben. Yine beyaz renk akrilik sağlam bir ip, kopmayan. Şimdi bu şekilde yerleştiriyoruz. Şuradan giriyorum. Herhangi bir yerden girelim. Ve her zaman diktiğimiz gibi bir kafadan bir ağızdan dikiyoruz. Bir kafadan bir ağızdan evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Bitene kadar aynı şekilde dikiyoruz. Evet, ağzımı bayağı bir diktim arkadaşlar. Son şurada kaldı. Buraya da elyaf dolduracağız tekrar. Çünkü az doldurmuştuk. Şimdi geri kalanla dolduruyoruz. Boşlukları tamamlıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuna düz gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Benimki de biraz dönmüş. Şöyle elimle düzeltmeye çalışıyorum. Evet, şimdi kaldığım yerden burayı da dikeceğim ve ipimi koparacağım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, ağız dikişimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi ipimi koparmadan kulaklarımı dikmek istiyorum. Yeniden düğüm attığında sorun oluyor. Aralardan çıkma derdi. O yüzden hemen buradan bu tarafa geçivereceğim. Şimdi kulağımızı dikerken şuradaki ilk zincirimiz vardı. Yani şu birinci sıra
Şu 1, 2, 3, 4. Tam düz olarak hesap ediyorum. 1, 2, 3, 4. Şurası tam bu ortaya 5.'nin üzerine gelecek. Şu şekilde kulağımız. Evet, uzun iğnemle kulağımı tutturdum arkadaşlar. Şuradan dediğim gibi 4 tane görünecek. 1, 2, 3, 4. 5.'nin üzerine yerleştirdim. Şimdi buraya onu dikelim. Şöyle birkaç yerinden tutturalım. Sağlam olana kadar dikelim arkadaşlar. Şimdi buradan da diğer kulağımızda diğer karşı tarafa yine 1, 2, 3, 4 şurası. Şöyle de dikkat edelim düz mü diye. Bunu da buraya tutturup aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, kulaklarımızı da diktik arkadaşlar. Ağzımızı da şimdi burun ağız kısmında yapacağız. Daha sonra bunun da saçlarını yaptıktan sonra bitireceğiz. Şimdi boyundan giriyorum. Şöyle bir yerimizi belirleyelim. Şurada ikinci sıradan şöyle 5 sık iğneyi ayarlayacak şekilde, bakın şöyle çok belli zaten, ortaladım. 2, 4, 5 2, 4, 5 şu alana yapacağız. Şöyle toplu iğneyle de tutturalım. 1, 2, 3, 4, 5 şurası. Boyundan giriyorum. Hemen 5 sık iğne bu taraftan girdim. Ve 2 sık iğne alttan çıkıyorum. 1, 2. Yine şöyle bir top iğneli şöyle tam ortasını buluyoruz. Şurası arkadaşlar. Buradan çıktım. İpimi de iğnemin altına koyuyorum. Bu şekilde yaptık. Ve 2 sık iğne alttan batıyorum. Bakın şu şekildeydi. 1, 2 tam ortasını buluyoruz. Şuradan şuraya batıyorum. Şu şekilde olacak. Şimdi ben bir sıra daha yapacağım. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz.
Şimdi ben birinciyi daha kalın yaptığım için aynısını yapacağım. Kuzularım ikisi de aynı olsun diye görsel olarak. Şimdi bakın öyle buradan bu şekilde tekrar yapıyorum aynısını. Aynı yerden giriyorum. Aynı yerden çıkıyorum. Çıkarken yine ipim altta. Şu şekilde. Böyle bakın daha belirgin oldu. 2 kat olunca. Yine 2 sık iğne alttan da batarak boyundan çıkıyorum. Evet. 2 katlı yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparacağız. Şuraya tutturacağım içerideki tek kata. Böyle daha garanti çıkmaması için. Evet. Evet, kafamızı bitirdik arkadaşlar. Sıra geldi. Yünümüzü, saçlarımızı, tüllerimizi artık ne olursa onları yapmaya. Evet, önce ipimi sabitliyorum. Ve tam ortadan başlıyorum. Ortadaki zincirimiz kısmından şöyle giriyorum. Önce bunu buraya bir sabitliyorum. Bunu da içeriye itelim. Ya da şuradan çekelim. Evet. Şimdi yine şöyle başlıyoruz. Döne döne öreceğiz arkadaşlar. Yine tam ortadaki zincir kısmından girdim. İşaret parmağımı içinden ipimi uzatıyorum. Çıkardım ve ipimle içinden geçiyorum. Tekrar yanındakinden girdim. İşaret parmağımla ipimi uzattım ve ipimle içinden geçiyorum. Şimdi zaten burası kısaydı. Hemen şu şekil diğer sıraya atladım. Evet, artık döne döne gideceğiz. Ortayı yaptık. Saçlarımız bu şekilde. Hemen devam ediyorum. Şu ikinci sıramda yuvarlatıyoruz yani. Uzatıyorum ve içinden geçiyorum. Uzatıyoruz ve içinden geçerek oraya sabitlemiş oluyoruz. Evet, döne döne örüyorum arkadaşlar. Şurada boşluk kaldı. Buraya da batalım. Hiç boşluk kalmasın.
Şurada hiç boşluk kalmasın. Buraya da batalım. Beyazlıkta kapanana kadar burayı dolduralım arkadaşlar. Baktığınızda burası gözükmeyecek. Evet, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Evet arkadaşlar, kuzumuzun tepedeki saçlarını diyeyim, artık tüylerini diyelim. Tepe noktasını döne döne kulağımın dibine kadar gelen yere kadar saçlarımı çim saç şeklinde yaptım. Şimdi bundan sonra şuradayım. Bakın buraya geldim. Buradan bir aşağı ineceğim. Gideceğim, geleceğim, git gel. Her sıra aşağıya kadar kulağımın tekrar şu hizasından, şurada olduğu gibi diğer ki kuzumuzun arkasını aşağıya kadar son sıraya kadar yaptım. Son sıra 2 tane bırakmışım. 2 sıra. Kulağımın hizasından da gidip geldim. Şöyle hafiften de döndürdüm. Yanak kısmı gibi. Şöyle döndürerek iki tarafı da aynı eşitlikte kirpiklerin ölçüsünde. Şurada bir sık iğne, burada bir sık iğne. Eşit bir şekilde yünlerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu da aynı devam edeceğiz. Şimdi buradan artık bir alta ineceğiz. Bakın bir alt sıraya iniyorum. Dönüyorum bu tarafa. Artık bu tarafa doğru yapacağım. Biraz kamerada zor oluyor. Masada zor oluyor. Elde daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya yapıyoruz. Şimdi diğer burası bitene kadar sıramın sonuna kadar gideceğim. Tekrar bir alta ineceğim. Bu tarafa. Tekrar buradan bu tarafa devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada şu dediğim gibi şu kirpikten bir sık iğne bu tarafa doğru kayma yapacağım. Şurası. Buraya doğru aşağıya indiğiniz zaman bu tarafa doğru devam edin. Şu şekilde. Şöyle artık bundan sonra yuvarlatın şöyle arkadaşlar. Göz kararı. Şöyle yuvarlatın. Gidip gelin, gidip gel. Sonra yuvarlatıyorsunuz. Bu tarafı da aynı şekilde. Kirpikten bir şey bu tarafa. Sonra şöyle yuvarlatıyoruz. Bu kısmı. Evet. Şuradaki boşlukları da dolduruyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi burayı bir daha çekmeme gerek yok. Anlattım yani. Gidip bir sık iğne altı ineceksiniz bu tarafa. Buradan bir sık iğne altı iniyorsunuz bu tarafa. Hep git gel yapacaksınız. Böyle işaretleyebilirsiniz. Şu şekil. Çizeldiğimiz bu şekilde. Şurada da bitmiş hali.
Bir alt inip her sıra indim. Burayı bu şekil arka kısmı doldurduk. Yine içi böyle gözükmüyor fazla. Bakmadıkça. Her sıraya saçlarımızı yapacağız. Evet, şimdi gövdemi de bitireyim. Evet, gövdemizi bu şekilde sıra sonuna kadar döne döne tüylerimizi yapıyoruz. Son şeye kadar. Şimdi burada son kalan boşluklarımızı da dolduralım ve kafamızı dikelim. Boynumuz çok uzun olmadığı için araya bir şey koymayacağım arkadaşlar. Teldir veya başka bir materyal koymayacağım. Böyle dikivereceğim. Çünkü boynumuz kısa. Kafamızı bu şekilde taşıyabilecek şekilde. Şimdi bir dikelim. Daha sonra şuradaki boşlukları yeniden en son yeniden bir doldururuz arkadaşlar. Son dolgumuzu da yaparız. Bakın şurada var bir boşluk. Bunları da dediğim gibi en son dolduracağız. Şimdi ben döner kafa yapmıyorum. Döner kafa yapmak isteyenler tekrar buradan yuvarlak yapacaklar. Daha önceki videolarımızda vardı. En sonunda bir geyik tarifimizi yapmıştım. Kadife geyik. Oradan bakabilirsiniz. O zaman kafa bu şekilde dönüyor. Güzel oluyor. Şimdi uğraşmak istemedim. Bu şekilde düz bir şekilde bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Şöyle düz olacak. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. İster bu tarafa. Ben düz yapacağım artık. Şimdi ben bunu normal her zaman diktiğimiz gibi bir kafadan bir boyundan dikeceğim. Evet arkadaşlar, ben biraz diktim ve dikerken şu arkadaki gövdedeki arkadaki beyaza batarak dikin. Beyazdan da alacaksınız. Zaten belli oluyor. Üstten alırsanız cansız olur. Alttaki beyaza batacaksınız. Beyaz kadifeye. Sonra bir kafadan batıyorum. Bir gövdeden. Arkadaki beyaza batıyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, dikişimizin bitmesine az kala arkadaşlar son dolgularımızı yapalım. Son boşluklarımızı dolduralım. Boynumuzu ve kafamızın içine de boşluk vardı. Bunları da güzel dolduralım. Yoksa kafamız tutmaz, sallanır. Bunları da yaptıktan sonra bitirelim. İpimizi koparalım. Evet arkadaşlar, kafamızı gövdemizle diktik. Biraz yorucu oldu ama sonuç gördüğünüz gibi çok güzel oldu, harika oldu. Ben boyun arasına herhangi bir aparat koymadım. Siz isterseniz silikon gibi böyle hafif bir şeyler koyabilirsiniz. Böyle elektrik borusu gibi. Ben koymak istemedim. Böyle peluş havasında, peluş oyuncak gibi olsun istedim. Gayet de güzel durdu. Çünkü boynumuz çok kısa ve kalın. Böyle bir ihtiyacı yok şimdi. Şimdi böyle kuzumuz bitti arkadaşlar. Böyle çok şirin oldu. Canlı yayın yaparız birkaç gün sonra inşallah. O zaman size
şöyle daha rahat boydan da gösterebilirim. Şimdi bu kadar oluyor şimdilik. Bunlara da ben devam edeceğim. Sizi bekletmemek adına bunları bu şekilde bıraktım. Bunları da bitireceğim. Ve dediğim gibi canlı yayında şu bu gördüğünüz gibi aynısı zaten. Gidişatımızı gösterdim. İkisi de beraber bitince sizlerle de canlı yayında tekrar görüşürüz. Instagram'da da öyle. Beni oradan da takip edin arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet, kuzumuz 35 santim boyunda. Bu kadar oldu. İsterseniz renkleri değiştirebilirsiniz. Dışını beyaz, şu tüylerini beyaz, bacak kısımlarını böyle bu renkte olur veya ten rengi de çok güzel olur. Yüzü ten rengi, dışı beyaz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Farklı farklı veya şu dışını pembe de çok güzel oluyor. Pembe, mavi. Bu şekilde de kuzularınızı renkli renkli yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bütün tariflerim bana aittir. Oturup uğraşarak kendim çıkarıyorum. Notlarımı alıyorum. Hazır tarifleri sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden tariflerimi lütfen kimseye dağıtmayın. Herkes izleyerek örsün ki ben de emeğimin karşılığını alayım arkadaşlar. Yoksa yeni tariflerimiz gelmez. Ben de küserim. Çünkü o kadar çok emek var ki çok çabalıyorum. Yeri geliyor hasta oluyorum. O yüzden siz de desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.